Merhaba Mitolya ailesi. Bugün sizlerle Türk mitolojisinin belki de en kutsal ve en güçlü iyileştirici karakterinin hikayesini keşfedeceğiz. Beyaz Şaman. Bu ismi duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Sadece eski bir hekim mi? Yoksa ruh dünyasıyla bağlantı kurabilen, hastalıkları kaynağından tedavi edebilen, ölümle yaşam arasında köprü kurabilen efsanevi bir varlık mı? Bu video sıradan bir şifacı hikayesi değil. Bu, fiziksel ve ruhsal iyileştirmenin ustası, karanlığa karşı savaşan ışık savaşçısı, insanlığın en zor anlarında umut getiren kutsal koruyucunun destanı. Beyaz Şaman'ın hikayesi, modern tıbbın sınırlarını, alternatif tedavi yöntemlerinin gücünü ve insan ruhunun sınırsız iyileşme potansiyelini sorgular. Türk mitolojisinde Beyaz Şaman benzersiz bir konuma sahip. O ne sadece fiziksel bir hekim, ne de tamamen mistik bir varlık. Onun doğası, bilimle sezgiyi, gözlemle inancı, tedavi ile büyüyü yum içinde birleştiren eşsiz bir bütünlüktür. Bu kutsal iyileştiricinin en büyüleyici yanı sadece belirtileri değil, hastalığın ruhsal kökünü tedavi etmesi, sadece bedeni değil, ruhu da iyileştirmesi, sadece hastaya değil, ailesine ve topluluğuna da şifa getirmesidir. Peki modern çağda neden Beyaz Şaman'ın bilgeliğine ihtiyacımız var? Çünkü günümüz tıbbı ne kadar gelişmiş olursa olsun, hala çözemediği ruhsal hastalıklar, açıklayamadığı iyileşmeler ve tedavi edemediği ruh yaralarıyla karşılaşıyor. Bugünkü videomuzda Beyaz Şaman'ın kutsal krallığını, iyileştirme ritüellerinin sırlarını, Kara Şaman ile olan epik mücadelesini, ruh dünyasıyla olan derin bağlantısını ve modern alternatif tıp ile olan şaşırtıcı paralelliklerini keşfedeceğiz. Bu yolculuk, iyileşmenin sadece fiziksel bir süreç olmadığını, ruhsal boyutlarının da bulunduğunu gösterecek. Beyaz Şaman'ın öğrettikleri hem geleneksel hem de modern tedavi yaklaşımlarına ışık tutuyor. Ve eğer siz de Türk mitolojisinin bu derin ve şifalı hikayelerini seviyor, iyileşmenin sırlarını merak ediyorsanız, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Yorumlarda kendi iyileşme deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Hazırsanız Beyaz Şaman'ın kutsal dünyasına adım atalım ve iyileştirmenin en derin sırlarını keşfedelim. Beyaz Şaman'ın hikayesi, karanlık çağlarda hastalık ve acının dünyayı sardığı bir dönemde başlar. O zamanlar insanlar sadece fiziksel hastalıklarla değil, ruhsal yaralar, kötü büyüler ve negatif enerjilerle de mücadele ediyordu. Tengri bu durumu görünce iyiliğin ve şifanın temsilcisi olarak Beyaz Şaman'ı yarattı. Onu hem görünen hem de görünmeyen dünyalarda iyileştirme gücüne sahip kıldı. Beyaz Şaman'ın krallığı, fiziksel dünyada yüksek dağlarda tertemiz kar örtüsüyle kaplı kutsal tepelerde yer alır. Burası sadece coğrafi bir mekan değil, aynı zamanda pozitif enerjinin yoğunlaştığı, şifanın kaynağını bulduğu spiritüel bir merkezdir. Krallığın kalbi şifa tapınağıdır. Bu dev yapı, kristal ve beyaz taşlardan inşa edilmiş, içerisinden sürekli iyileştirici enerji yayan bir yapıdır. Tapınağın mimarisi hem antik Türk geleneklerini hem de kozmik geometriyi yansıtır. Tapınağın ilk katı fiziksel iyileştirme salonudur. Burada bitkisel ilaçlar, mineral sular, şifalı taşlar ve doğal tedavi yöntemleri bulunur. Her hastalık için özel karışımlar ve tedavi protokolleri mevcuttur. İkinci kat, ruhsal temizlik odasıdır. Bu bölümde negatif enerji temizliği, aura onarımı, çakra dengeleme ve ruhsal koruma işlemleri yapılır. Oda sürekli beyaz ışıkla aydınlatılır. Üçüncü kat, karma çözüm merkezidir. Burada geçmiş yaşamlardan gelen hastalıklar, aile karmalarından kaynaklanan sorunlar ve ruhsal blokajlar çözülür. En üst kat, ilahi bağlantı odasıdır. Beyaz Şaman, burada doğrudan Tengri ile bağlantı kurarak en zor vakaları için ilahi rehberlik alır. Tapınağın etrafında şifalı bahçeler uzanır. Bu bahçelerde her hastalığa karşı etkili bitkiler yetişir. Bahçeler doğanın iyileştirici gücünü en yoğun haliyle barındırır. Krallığın diğer önemli alanı enerji kristalleri mağarasıdır. Bu mağarada farklı titreşimlerde çalışan, hastalıkları iyileştiren, enerji veren kristaller bulunur. Şaman Eğitim Akademisi de krallığın ayrılmaz parçasıdır.
Burada iyileştirme yetenekleri olan insanlar eğitilir, onlara şaman bilgileri öğretilir. En gizemli alan ruh dünyası kapısıdır. Bu portal, beyaz şamanın görünmeyen dünyalarla iletişim kurmasını, ruhsal hastalıkların kaynaklarına ulaşmasını sağlar. Krallığın tamamı koruyucu enerji bariyerleriyle çevrilidir. Kötü niyetli varlıklar, negatif enerjiler buraya giremez. Sadece iyileşme arayan, temiz kalpli insanlar ulaşabilir. Beyaz şamanın iyileştirme gücü sadece doğaüstü yetenekler değil, aynı zamanda derin bilgi, deneyim ve hassas tekniklerin birleşimidir. Her hastaya yaklaşımı tamamen kişiseldir. Çünkü her hastalığın farklı sebepleri vardır. İlk aşama, tanı koymaktır. Beyaz şaman, hastayı sadece fiziksel olarak incelemez. Aurasını görür, enerji alanını analiz eder, çakralarının durumunu değerlendirir ve ruhsal geçmişini inceler. Bu inceleme sırasında hastanın geçmiş yaşamlarından gelen hastalıkları, aile, soyundan gelen genetik programları, çevresel negatif etkileri ve kişisel yaşam tarzından kaynaklanan sorunları tespit eder. İkinci aşama, hastalığın ruhsal kökünü bulmaktır. Beyaz şamana göre her fiziksel hastalığın altında ruhsal bir sebep yatar. Korku, öfke, kin, üzüntü, suçluluk. Bu duygular zamanla fiziksel hastalıklara dönüşür. Bu aşamada hastayla derin sohbetler yapılır, rüyaları analiz edilir, yaşam olayları incelenir. Asıl sorunun kaynağı bulunana kadar araştırma devam eder. Üçüncü aşama, enerji temizliğidir. Hasta, özel ritüellerle negatif enerjilerden arındırılır. Bu süreçte tütsü, kristaller, şifalı sesler ve kutsal sözler kullanılır. Enerji temizliği sırasında hastanın aura alanındaki delikler kapatılır, çakraları temizlenir ve dengelenir, enerji akışı düzenlenir. Dördüncü aşama, şifalı bitkiler ve mineraller uygulamasıdır. Her hasta için özel karışımlar hazırlanır. Bu karışımlar sadece fiziksel etkili değil, aynı zamanda enerjisel titreşimlere sahiptir. Bitkiler sadece kimyasal içerikleri için değil, enerji frekansları için de seçilir. Her bitki, farklı hastalıklara karşı farklı titreşimsel çözümler sunar. Beşinci aşama, çakra iyileştirmesidir. 7 ana çakranın her biri farklı organlar ve duygusal durumlarla bağlantılıdır. Çakralardaki blokajlar temizlenir, dengesizlikler düzeltilir. Bu süreçte renkli kristaller, sesler, titreşimler ve dokunma teknikleri kullanılır. Her çakranın kendine özgü iyileştirme protokolü vardır. 6. aşama, ruhsal rehberliktir. Hastaya, hastalığının mesajını anlaması, yaşam tarzını değiştirmesi, spiritüel gelişimini sürdürmesi konularında rehberlik edilir. Bu rehberlik sadece hastalık süresiyle sınırlı değildir. Hasta, yaşam boyu spiritüel gelişim yolunda desteklenir. Son aşama, koruyucu enerji oluşturmadır. İyileşen hastanın etrafında gelecekteki hastalıklara karşı koruyucu enerji bariyerleri oluşturulur. Bu bariyerler hem fiziksel hem de ruhsal saldırılara karşı koruma sağlar. Hasta artık daha güçlü bir enerji alanına sahiptir. Türk mitolojisinde iyiliğin olduğu yerde kötülük de vardır. Beyaz şamanın en büyük rakibi ve mücadele ettiği güç kara şamandır. Bu iki varlık arasındaki mücadele sadece kişisel bir rekabet değil, evrendeki iyilik-kötülük dengesinin simgesidir. Kara şaman, hastalık yayan, negatif enerji saçan, insanları ruhsal olarak zehirleyen karanlık güçlerin temsilcisidir. O, beyaz şamanın tam zıttıdır. İyileştirirken o bozar. Şifa verirken o hastalık verir, umut aşılarken o umutsuzluk yaratır. Bu epik mücadelenin kökenleri zamanın başlangıcına dayanır. İlk insanlar yaratıldığında onlara hem iyileşme hem de hastalık potansiyeli verildi. Bu denge, özgür iradeleriyle hangi yolu seçeceklerini test etmek içindi. Kara şaman, bu dengeyi kendi lehine bozmaya çalışır. Hastalıkları yaygınlaştırır, iyileştirme bilgilerini saklar, şifacıları kandırır ve insanları umutsuzluğa sürükler. Beyaz şaman, bu karanlık gücün her hareketine karşı koyar. Kara şaman bir hastalık yaratırsa, o bir tedavi geliştirir. Kara şaman negatif enerji gönderirse, o pozitif enerjiyle karşılık verir.
İki şaman arasındaki mücadele farklı boyutlarda gerçekleşir. Fiziksel dünyada hastalık salgınları ve iyileşme mucizeleri şeklinde kendini gösterir. Ruh dünyasında ise enerji savaşları ve kozmik dengeler halinde yaşanır. En büyük mücadele alanlarından biri insan ruhlarıdır. Her insan hem iyileşme hem de hastalık potansiyeli taşır. Hangi şamanın etkisinde kalacağı kişinin tercihleriyle belirlenir. Kara şaman, korku, öfke, kin, intikam gibi negatif duyguları kullanarak insanları etkiler. Bu duygular ruhsal hastalıklara ve sonrasında fiziksel sorunlara yol açar. Beyaz şaman ise sevgi, merhamet, umut, şükran gibi pozitif duygularla insanlara ulaşır. Bu duygular hem ruhsal hem de fiziksel iyileşmeyi tetikler. İkinci büyük mücadele alanı doğal dengedir. Kara şaman, doğanın dengesini bozarak hastalık kaynakları yaratır. Çevre kirliliği, doğal afetler, ekolojik sorunlar onun eseridir. Beyaz şaman, doğanın iyileştirici gücünü korur ve geliştirir. Şifalı bitkiler, temiz su kaynakları, saf hava onun koruması altındadır. Üçüncü mücadele alanı bilgi ve bilgeliktir. Kara şaman, iyileştirme bilgilerini gizlemeye, çarpıtmaya ve kötüye kullanmaya çalışır. Sahte şifacılar, yanlış tedaviler, zararlı ilaçlar onun oyunlarıdır. Beyaz şaman, doğru iyileştirme bilgilerini yaymaya, gerçek şifacıları eğitmeye ve insanları doğru yönlendirmeye odaklanır. Bu mücadelenin en çarpıcı yanı, hiçbirinin diğerini tamamen yok edememesidir. Çünkü bu denge, evrenin temel yasalarından biridir. İyiliğin değerinin anlaşılması için kötülük, sağlığın kıymetinin bilinmesi için hastalık gereklidir. Beyaz şamanın amacı, kara şamanı yok etmek değil, onun etkisini minimize etmek ve dengeyi iyilik lehine çevirmektir. Modern çağda bu mücadele farklı formlarda devam ediyor. Doğal tedavilerle sentetik ilaçlar, holistik yaklaşım ile semptom odaklı tedavi, spiritüel iyileşme ile materyalist tıp arasındaki gerilimlerde bu epik mücadelenin yansımalarını görebiliriz. Beyaz şamanın en olağanüstü yeteneği, görünmeyen dünyalarla bağlantı kurabilmesidir. O, sadece fiziksel düzlemde değil, astral, mental ve spiritüel boyutlarda da iyileştirme yapabilir. Bu yetenek, onu diğer tüm şifacılardan ayıran temel özelliğidir. Ruh dünyasına geçiş, özel ritüellerle gerçekleşir. Beyaz şaman, meditasyon, nefes teknikleri, kutsal sesler ve spiritüel pratiklerle bilinç seviyesini yükseltir ve başka boyutlara erişir. Bu boyutlarda hastalıkların gerçek sebeplerini görebilir. Bir fiziksel ağrının arkasındaki ruhsal yarayı, bir depresyonun kökenindeki karmik bağlantıyı, bir kronik hastalığın altındaki enerji blokajını net olarak algılar. İlk ruh dünyası seviyesi astral düzlemdir. Burada insanların duygusal bedenleri bulunur. Beyaz şaman, bu seviyede duygusal travmaları, çocukluk yaralarını, ilişki sorunlarını iyileştirir. Astral düzlemde yapılan iyileştirmeler doğrudan fiziksel dünyaya yansır. Bir astral yaranın iyileştirilmesi, fiziksel hastalığın da tedavisi anlamına gelir. İkinci seviye, mental düzlemdir. Burada, düşünce kalıpları, inançlar ve zihinsel programlar bulunur. Limitleyici inançlar, negatif düşünce döngüleri, zihinsel obsesyonlar bu seviyede tedavi edilir. Mental düzlemdeki iyileştirme, kişinin yaşama bakış açısını, problem çözme becerisini ve zihinsel sağlığını köklü olarak değiştirir. Üçüncü seviye, spiritüel düzlemdir. Bu en yüksek seviyede ruhun asıl misyonu, yaşam amacı ve spiritüel gelişim yolları görülür. Ruhsal çelişkiler, misyon karmaşası, spiritüel blokajlar burada çözülür. Bu seviyedeki iyileştirme, kişinin tüm yaşamını dönüştürür. Artık kim olduğunu, neden burada olduğunu ve nereye gittiğini bilir. Ruh dünyasında, beyaz şaman yalnız çalışmaz. Onu destekleyen spiritüel varlıklar, rehber ruhlar ve iyileştirici melekler vardır. Bu varlıklar, iyileştirme sürecinde önemli roller oynar. Şifacı melekler en önemli yardımcılarıdır. Bu melekler, farklı hastalık türlerinde uzmanlaşmış, özel iyileştirme enerjileri taşırlar. Ata şifacıları da kritik destek sağlar.
Bunlar geçmişte yaşamış şaman atalarıdır. İyileştirme bilgilerini ve deneyimlerini paylaşırlar. Doğa ruhları, doğanın iyileştirici güçlerini kanalize ederler. Bitki ruhları, mineral ruhları, element ruhları bu kategoride yer alır. Ruh dünyasında iyileştirme sadece birebir terapi değildir. Beyaz şaman, toplu iyileştirmeler de yapabilir. Bir toplumun ortak travmasını, kolektif hastalığını, karmik yüklerini aynı anda tedavi edebilir. Bu toplu iyileştirmeler, özellikle salgın hastalıklar, doğal afetler ve sosyal krizler sırasında yapılır. Tüm topluluğun enerji alanı temizlenir ve yeniden harmonize edilir. En derin iyileştirme türü ruh kurtarmadır. Travma yaşayan kişiler ruhlarının parçalarını kaybedebilir. Beyaz şaman, ruh dünyasında bu kayıp parçaları bulur ve kişiye geri getirir. Bu süreç, kişinin bütünlüğünü yeniden kazanması, kayıp yeteneklerini geri alması ve tam potansiyeline ulaşması anlamına gelir. Modern psikoterapinin çözümleyemediği bazı vakalar, ruh dünyasındaki müdahalelerle iyileşebilir. Çünkü sorunun kökü, fiziksel dünyada değil, spiritüel boyuttadır. Beyaz şamanın binlerce yıl önceki iyileştirme yöntemleriyle modern alternatif tıbbın yaklaşımları arasında şaşırtıcı benzerlikler vardır. Bu paralellikler, antik bilgeliğin zamansızlığını ve evrensel iyileştirme ilkelerinin varlığını gösterir. İlk paralellik, holistik yaklaşımdır. Beyaz şaman, hastayı beden, zihin, ruh bütünlüğü içinde değerlendirirdi. Modern holistik tıp da aynı yaklaşımı benimser. Hastalığı izole edilmiş bir sorun olarak değil, kişinin tüm yaşamıyla ilişkili bir durum olarak görür. İkinci paralellik, enerji tıbbıdır. Beyaz şamanın çakra iyileştirmesi, aura temizliği ve enerji dengeleme teknikleri bugünün reiki, akupunktur, biyoalan terapisi gibi yöntemleriyle büyük benzerlik taşır. Modern kuantum fiziği, vücudun enerji alanlarının varlığını bilimsel olarak desteklemektedir. Beyaz şamanın binlerce yıl önce sezgisel olarak bildiği gerçekler artık bilimsel araçlarla ölçülebiliyor. Üçüncü paralellik, zihin-beden bağlantısıdır. Beyaz şaman, duygusal durumların fiziksel hastalıklara yol açtığını biliyordu. Modern psikosomatik tıp ve nöroimmünoloji bu bağlantıyı detaylı olarak inceliyor. Stres, depresyon, travma gibi ruhsal durumların bağışıklık sistemini nasıl etkilediği, kronik hastalıklara nasıl yol açtığı artık bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Dördüncü paralellik, doğal tedavi yöntemleridir. Beyaz şamanın kullandığı bitkisel ilaçlar, mineral terapiler ve doğal yöntemler, bugünün naturopati, fitoterapi ve integratif tıp yaklaşımlarının temelini oluşturuyor. Modern araştırmalar, birçok geleneksel bitkinin gerçekten güçlü iyileştirici özelliklere sahip olduğunu gösteriyor. Beyaz şamanın deneyimsel bilgisi, laboratuvar testleriyle doğrulanıyor. Beşinci paralellik, meditasyon ve farkındalıktır. Beyaz şamanın kullandığı meditasyon teknikleri, nefes çalışmaları ve bilinç değiştirme pratikleri, modern farkındalık terapisi ve meditasyon tıbbının aynısıdır. Harvard Tıp Fakültesi gibi prestijli kurumlar, meditasyonun beyin yapısını değiştirdiğini, stres hormonlarını azalttığını ve iyileşme sürecini hızlandırdığını bilimsel olarak kanıtladı. Altıncı paralellik, plasebo etkisi ve inanç gücüdür. Beyaz şaman, hastanın iyileşme inancının tedavinin ayrılmaz parçası olduğunu biliyordu. Modern tıp da plasebo etkisinin gücünü kabul ediyor. İnanç ve beklentinin vücudun kendi iyileştirici mekanizmalarını aktive ettiği, immün sistemi güçlendirdiği ve iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlanmış. Yedinci paralellik, kişiselleştirilmiş tedavidir. Beyaz şaman, her hastaya özel tedavi protokolleri uygulardı. Hassas tıp ve kişiselleştirilmiş terapi yaklaşımları da aynı mantığı benimsiyor. Genetik profil, yaşam tarzı, çevresel faktörler göz önünde bulundurularak her hasta için en uygun tedavi planı hazırlanıyor. Modern teknoloji, beyaz şamanın sezgisel olarak uyguladığı yöntemleri ölçülebilir hale getiriyor. Biyogeri bildirim cihazları, aura fotoğrafları, çakra ölçüm sistemleri gibi araçlarla enerji durumu objektif olarak değerlendirilebiliyor. En önemli paralellik, şifacı-hasta ilişkisidir. Beyaz şaman, hastayla derin empati kurar, ona umut verir ve iyileşme yolculuğunda rehberlik ederdi.
Modern holistik şifacılar da aynı yaklaşımı benimsiyor. Bu paralellikler gösteriyor ki, Beyaz Şaman'ın bilgeliği sadece mitolojik bir hikaye değil, zamansız iyileştirme gerçekleridir. İşte böylece sona eriyor Beyaz Şaman'ın iyileştirici yolculuğu. Sevgili Mitolya ailesi. Bu kutsal hikaye sadece antik bir anlatı değil, modern iyileştirme yaklaşımlarımıza ışık tutan zamansız bir bilgelik hazinesidir. Beyaz Şaman'ın en derin öğretisi, gerçek iyileştirmenin sadece fiziksel değil, bütünsel olduğudur. Beden, zihin ve ruh bir bütündür ve hepsi birlikte tedavi edilmelidir. Onun şifa anlayışından çıkarabileceğimiz en değerli ders, hastalığın sadece bir problem değil, aynı zamanda bir mesaj olduğudur. Her hastalık, yaşam tarzımızı gözden geçirmemiz, önceliklerimizi yeniden değerlendirmemiz için bir fırsattır. Modern yaşamda Beyaz Şaman'ın bilgeliğini uygulayabilirsiniz. Öncelikle hastalıkları sadece semptom olarak görmekten çıkın. Altında yatan duygusal, mental ve spiritüel sebepleri araştırın. Kendi iyileştirme gücünüze inanın. Beyaz Şaman'ın en büyük sırrı, her insanın doğuştan kendini iyileştirme kapasitesine sahip olduğunu bilmesidir. Bu gücü aktive etmek için uygun koşulları yaratmak yeterlidir. Doğayla bağlantınızı güçlendirin. Beyaz Şaman, doğanın iyileştirici enerjisinden sürekli faydalanırdı. Siz de düzenli olarak doğada zaman geçirin. Temiz hava alın. Toprakla temas kurun. Meditasyon ve farkındalık pratiklerini yaşamınıza dahil edin. Bu teknikler stres seviyenizi düşürür, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve doğal iyileşme süreçlerinizi aktive eder. Negatif duygularınızı bastırmak yerine onları anlamaya çalışın. Öfke, korku, üzüntü. Bunlar sadece kötü duygular değil, aynı zamanda iç dünyanızdan gelen mesajlardır. Beyaz Şaman gibi bu mesajları dinleyin ve gerekli değişiklikleri yapın. Pozitif düşünce gücünü kullanın ama sadece pozitif düşünmekle yetinmeyin. Eylem de alın. Beyaz Şaman hem spiritüel hem de pratik çözümler uygulardı. Alternatif tedavi yöntemlerine açık olun. Modern tıbbın yanında akupunktur, aromaterapi, enerji çalışmaları, bitkisel tedaviler gibi tamamlayıcı yaklaşımları da değerlendirin. En önemli pratik tavsiye, vücudunuzu dinleyin. Beyaz Şaman, hastanın kendi vücudunun en iyi hekimi olduğunu bilirdi. Vücudunuzun sinyallerini görmezden gelmeyin. Onları rehber olarak kullanın. Beslenme konusunda bilinçli olun. Beyaz Şaman'ın kullandığı şifalı bitkiler gibi siz de besininizi ilaç gibi görün. Doğal, işlenmemiş, enerji değeri yüksek yiyecekleri tercih edin. Uyku kalitesine önem verin. Uyku, vücudun en önemli onarım zamanıdır. Beyaz Şaman, rüyaların da iyileştirici güce sahip olduğunu bilirdi. İlişkilerinizi gözden geçirin. Toksik ilişkiler kronik stres yaratır ve hastalıklara yol açar. Sevgi dolu. Destekleyici ilişkiler ise iyileştirici etki yapar. Hayatınızda anlam arayın. Beyaz Şaman, yaşam amacı olan insanların daha sağlıklı olduğunu gözlemlemiştir. Siz de yaşamınıza anlam katacak aktiviteler bulun. Kara Şaman'ın modern karşılıkları olan negatif enerjilerden korunun. Sosyal medya bağımlılığı, haber bombardımanı, stresli ortamlar, bunlardan uzak durun. Beyaz Şaman'ın en değerli hediyesi, iyileştirmenin mümkün olduğuna dair sarsılmaz inançtır. Hangi hastalığınız olursa olsun, iyileşme her zaman mümkündür. Bazen tam iyileşme, bazen adapte olma, bazen huzur bulma şeklinde gerçekleşir. Bu efsanevi hikaye hem geleneksel hem de modern iyileştirme yaklaşımlarının birbirini tamamladığını gösteriyor. En iyi sonuçlar ikisinin akıllıca birleştirilmesiyle elde edilir. Mitolya ailesi, bu şifalı yolculuğu bizimle paylaştığınız için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, iyileştirme deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sizce Beyaz Şaman'ın en değerli öğretisi hangisi? Alternatif tedavi deneyimleriniz oldu mu? Hangi doğal iyileştirme yöntemleri size fayda sağladı? Bir sonraki videoda Türk mitolojisinden başka bir büyüleyici karakterin sırlarını keşfedeceğiz. O zamana kadar Beyaz Şaman'ın iyileştirici enerjisini hatırlayın. Şifa sadece dışarıdan gelmez, aynı zamanda içinizde de vardır. Unutmayın. Her birinizin içinde iyileştirici güç var.
Beyaz Şaman, bu gücü size hatırlatmaya geldi. Kendinize inanın, doğanızla barış yapın ve sağlıklı yaşamın keyfini çıkarın. Herkese şifa dolu günler. Hoşça kalın.